Herkese yağmurlu bir Almanya sabahından merhabalar. Ben Doğan'a yarışan. Yürüyüş sohbetlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 14 Mart Cumartesi. Dün maalesef saygıdeğer hocamız İlber Ortaylı'yı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Bu noktadan sonra bize düşen onun eserlerini okuyup okutmak ve öğütlerini hayatımıza uygulamak olacaktır. Yattığın yer incitmesin sevgili hocam. Dünyayı görmeden hiçbir şey ifade edemezsiniz. Benim meşhur tavsiyemdir. Mektebi bitirir bitirmez evlenip de mobilyacı dükkanı gezeceğinizi dünyayı gezin derim. Bugünkü sohbetimizin konusu yurt dışına göç etmek mi yoksa KPSS'ye çalışmak mı? Bu esasen benim 2022'de kendime çok sorduğum bir soruydu. Mezuniyet sonrasında KPSS'ye girmiştim esasen. Tabii çok çalışmadığım için 70 küsür sanırsam bir puan almıştım. Haliyle bu yeterli bir puan değildi. Tabii 2023'te seçim sonrasında bu soruyu kendi kendime daha çok sordum ve cevaplar aradım kendi çapımda. Ne yapılabilir, ne edilebilir şeklinde. Tabii 2023 senesi için konuşacak olursak KPSS'ye 2024 yılında girilebiliyordu. 2022'de zaten girmiştim. Bir sonraki sınav ise sağlıkçılar için 2024'teydi. Tabii ben şöyle düşündüm hangisi daha mantıklı diye, bir nevi Matrix metaforu gibi kendimi Neo gibi hissettim o dönem. Bir sene kapanıp KPSS'ye çalışmak mı daha mantıklı, yoksa hemen hemen yine bir sene olacak şeklinde Avrupa'da geçerliliği olan bir dil öğrenip gerekli belgeleri çevirip yurt dışına göç etmek mi daha mantıklı diye. Tabii ikisini aynı terazide tartınca ikinci seçenek bana çok daha mantıklı geldi. Örneğin bakıldığı zaman bir dil sınavı mecburiyeti var yurt dışı için. Özellikle meslekle beraber göç edecekseniz. Şimdi bu dil sınavına siz dilediğiniz kadar girebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı olmuyor. Yani siz bir kere kaldığınızda belki bir ay sonra, belki 2 ay sonra siz bu sınava rahat bir şekilde girebiliyorsunuz. Ancak KPSS'yi ele aldığımızda bu durum tam tersi. Yani siz bir defa başarılı olamadığınız zaman bir sonraki sınav 2 yıl sonra. Yani siz çok iyi çalıştınız, çok güzel gidiyor her şey, gayet yolunda, mükemmel. Sınav sabahı oldu, mideniz bulandı, yetişemediniz, oldu da uyuyakaldınız, bir şey oldu, baş dönmesi yaşadınız, her şey olabilir yani. Ne oldu? 2 sene boşa gitti. Haliyle bu seçenek bana çok mantıklı geldi. Bir taraftan Almanca'ya çalışırken öbür taraftan da belgelerin çevrilmesiyle aslında ilgileniyordum. Zaten zaman alan bir süreç. Yani bir seneden bahsediyoruz 2023 ile 2024 arasında. Ve ikisini kıyasladığım zaman gerçekten de bu seçenek çok mantıklıydı. Tabii benim bahsettiğim durum sizin için de geçerli olacak diye bir şart yok. Yani o dönem benim içimde beni huzursuz eden bir ses vardı. Şöyle ki diyordum yani Doğan'a İngilizce ile ilgili ya da yabancı dille ilgili bir potansiyelim var, bir yatkınlığım var. Yani bunu kullanmalısın. Ama bu herkes için geçerli olmayabilir. Kimisi de KPSS'yi tercih edip daha ne bileyim işte klasik devlete atan yeğenim modelini tercih edebilir. Ancak öbür taraftan baktığımızda şöyle bir sıkıntı var. Bu durum maalesef eskide kaldı. Tabi yurt dışı da aslında eskisi gibi değil. Buradaki çoğu kişinin söylediği gibi. Tamam, bunu da kabul ediyorum. Tamam, sıkıntı yok. Ama KPSS özelinde devlete atanmak artık çok zor oldu. Yani öğretmenler hakeza bunu söylüyor ki fizyoterapistler için daha da zor haliyle. Çünkü ister istemez 90 puan üstü almanız lazım ki iyi bir yere atanabilirsiniz şeklinde. Atanmayı tamam, puan aldınız diyelim. Ondan sonra mülakat kısmı vesaire, bilmiyorum, belki şu an değişmiş de olabilir sistem. Tam hakim değilim ama o dönem için konuşuyorum. Şimdi gerçekten de yıpratan bir süreç. KPSS gerçekten insanı yıpratıyor. Bunu birçok kişi bilir. Ben sadece bir defa denedim şansımı. 4 kere, 5 kere, 6 defa deneyen, belki daha fazla deneyenler bile var. Şimdi ortada böyle bir gerçek varken o dönemki Doğanay hep şöyle düşünüyordu. Yani bunu denemen lazım. Yani bunu denemen lazım. Ben onu denemeseydim, yani şu anki durum için ben bu yolu denemeseydim, Almanya olmak zorunda değildi. Yani herhangi bir ülke de olabilirdi. Ülke özelinde konuşmuyorum ben burada. Sadece yurt dışı ile ilgili bir deneme. Dedim ki yani bunu denemen lazım. Çünkü bugün denemezsen, sen bunu bugün denemezsen
Bir sonraki sene daha da fazla olacak. Çünkü ister istemez sen oraya gitmek için belli bir birikime sahip olman lazım. Ama o seneki euro 30 liraya tekabül ediyordu. Şimdi euro 50'yi geçti. Bakıldığı zaman her sene daha da kötüye giden bir durum söz konusu. Ve ben diyordum ki sen bunu bu sene denemezsen şayet bir sonraki sene daha da zor olacak. Ve sen gitgide daha da böyle konfor alanında sıkışacaksın. Yine denemezsen, bir sonraki sene de denemezsen, ilerleyen yıllarda ise kafanı taşlara vuracaksın. Bu açıdan baktığımızda iyi ki de yapmışım diyorum. Öbür taraftan tabii ki dünyanın hiçbir yeri şu an için, ki özellikle günümüz şartlarını göz önünde bulundurursak, savaşın bulunduğu bir dünya, hiçbir yer cennet değil tabii ki. Yani daha iyi yerler var, daha kötü yerler var. Benim burada tamamen bahsetmek istediğim denemek, potansiyelinizi fark etmek ve buna yönelik bir şeyler yapmak. Yani bununla ilgili meşhur bir alıntı var aslında. Sen 80 yaşına geldiğinde yaptıkların için pişman olmayacaksın aslında. Zamanında 20'lerinde, 30'larında, 40'larında yapmadığın şeyler için, almadığın riskler için pişman olacaksın. Şimdi hayatta böyle bir realite varken ister istemez o riski almak zorundaydım. Tamam risk diyoruz ama esasen çok da büyük bir risk değil zaten. Çünkü bakıldığı zaman sen bütün şeyleri ayarladın. Tamam Almanca sınavını geçtin. İş yeriyle konuştun. İş yeri sana kalacak yer ayarladı. İş yerin belli, vize türün belli, oturumun belli, ne zaman biteceği. Hangi koşullarda uzatabilirsin bu da belli. Randevunu alıp gidebiliyorsun, uzatabiliyorsun, sıkıntı yok. Yani tek zorluk kısmı Almancayı öğrenmek ya da herhangi bir ülke özelinde yabancı dil öğrenme kısmı diyebilirim. Zaten senin mesleğin de varsa şayet, gerekli belgeleri de çevirtirsen denklik konusunda, çok da büyük bir risk yok aslında ortada. Sadece çok sabırlı olman gerekiyor. Yani bunu önceki videolarda da bahsettim aslında. Bu sürecin en önemli kısmı sabır. Maalesef sabırlı biri değilseniz şayet bu süreç sizi çok zorlayabilir. Onun dışında en önemlisi sabırlı olup sürecin keyfini çıkarmak lazım. Çünkü çok da yoran bir süreç aslında. Özellikle mentalite olarak. Çünkü yeni gelen çoğu insan psikolojik olarak bu durumu çok bahsediyor. O yüzden çok düşünmeden eyleme geçmek bana göre en mantıklı seçenek. Buraya ailesiyle beraber gelenlerle konuşuyorum. Ve görüyorum ki onların aslında stresi çok daha fazla. Yani bir babayı mesela örnek almak gerekirse hem eşini düşünmek zorunda hem çocuğunu veya çocuklarını düşünmek zorunda. Şimdi dolayısıyla 4 kat, 5 kat daha fazla sorumluluk gerektiriyor ve bu da ister istemez insanı yıpratıyor. Dolayısıyla benim avantajım bekar olmamdı. Bu da beni bu yola sürükleyen aslında bu riski almaya iten şeylerden birisiydi. Demek istediğim şu. Mesela diyelim ki sen evli birisin. Ve sen yurt dışına göçmek istiyorsun. Mesleğin var, dil öğrenme potansiyelin var, kapasiten var, problem yok. Ama eşin diyor ki ben gitmek istemiyorum. Şimdi bu bildiğiniz yol ayrımı aslında. Ne yapacaksın? Boşanacak mısın? Eşini ikna etmen lazım bir şekilde. Eşini ikna edemezsen sen kendini kafeste sıkışmış hissediyorsun. Şimdi haliyle çıkmaz bir sokaktasın. Haliyle dediğim gibi bekar olmanın bu noktada çok büyük bir avantajı var. Evet, bu videoda benim Almanya sürecimi başlatan KPSS mi, göç mü ikileminden bahsettim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.